Pasif eklem hareket açıklığı dışarıdan bir kuvvetin maharetiyle eklemlerimizde meydana gelen hareketlerdir. Bu dış kuvvet bir insan, makine ya da yer çekimi olabilir. El ve el bileğimizdeki bu hareketleri iki taraflı uygulayıp karşılaştırma yaparak değerlendirmek için ilk olarak hastama ön kolunu ve elini rahatça desteklediği pozisyondayken el bileği ekstansiyon ve el bileği fleksiyon hareketlerini pasif olarak yaptırıyorum. Bir elimle bileği hemen altından sabitlerken diğeriyle el bileğini eklem hareketinin sonuna geldiğimi hissedene kadar ekstansiyona zorluyorum. Daha sonra tam ters hareketi fleksiyonu değerlendirmek için kullanıyorum. Radyal ve ulnar deviasyon için yine bileğin hemen altından kavrayarak diğer elimle hastamın elini medial tarafa iterken radyal deviasyonu, dışa doğru iterken ulnar deviasyonu değerlendiriyorum. Parmak fleksiyonlarını ve ekstansiyonları için yine değerlendirmek istediğim eklemin hemen altından bir elimle sabitleyip diğer elimle eklem hareketini pasif olarak gerçekleştiriyorum. Sırayla metakarpofarengeal eklem, proksimal interfarengeal eklem, distal interfarengeal eklemlere fleksiyon yaptırıyorum. Ardından yine aynı sırayla metakarpofarengeal eklem, proksimal interfarengeal eklem ve distal interfarengeal eklemlere pasif olarak ekstansiyon yaptırıyorum. Baş parmak haricinde diğer 4 parmağımı bu şekilde değerlendirdikten sonra baş parmak için yine eklemi hemen altından sabitleyip teker teker önce fleksiyon sonrasında ekstansiyon hareketlerini yapıyorum. Son olarak baş parmak abdüksiyonu ve baş parmak addüksiyonu için yine trapezyum kemiğinden sabitleyerek sırayla eklem hareketinin sonunu hissedene kadar abdüksiyon ve addüksiyon yaptırıyorum.